Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Günaydın hepinize arkadaşlar. Muğla'ya sabah çoktan oldu. Kalktım erkenden bugün iş günü. Tarhanamızı biliyorsunuz bir önceki videoda böyle küçüklemiştik. Hani akşam belki geçiririz demiştik son videoda. Baktık daha nemi iyi. Hani tam zamanı dedik sabah geçirelim. Sabah şimdi kalktım. Bütün o tepsidekileri akşamdan buraya birleştirdik sofra bezinin üzerine. Sabah da çekiyorum. Annemle Esra yatıyor. Ondan sonra balkonu robotu aldım, rondoyu aldım. Çekeyim dedim burada. Sereyim, tertemiz böyle soframı da serdim. Robotta çektiğimi oraya dökeceğim arkadaşlar. Şimdi iki tane neden kullanıyorsunuz diyeceksiniz. Bu benim bayağı içi bol alıyor. Biraz haznesi büyük. Bu da çok küçük. Hani sürekli bunda çekip yaptığım zaman çok zaman olacak. Önce bunda küçüklüyorum ama şöyle bakın biraz iri kalıyor. Bu daha güzel öğütü incecik hale getiriyor. Bunda biraz böyle yapıyorum. Ondan sonra buna atıyorum. Burada da iyice inceltip döküyorum. Şimdi birçok kişi tarhanayı böyle yaptığı zaman değirmene gönderiyor. Bizim buralarda biz değirmene göndermiyoruz. Niye diye sorun. Hani rengini sanki böyle açıyor gibi geliyor. Onun için evde yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iyiyiz. Sağlıklıyız. İnşallah sizler de iyisinizdir. Her zaman ne diyorum? Karşılıklı iyi olalım, sağlıklı olalım. Günlerimiz güzel olsun. Böyle şimdi küçük rondayı alacağım. Ondan sonra incelteceğim. Havamız yağacak. Çiliyor diyorum ya, bazen kesiliyor. Bazen yağmaya başlıyor. İnşallah yağar. Bayağı bulutlandı çünkü havamız. Şöyle bakın. İncecik oluyor. Gördünüz mü? Böyle incecik oluyor bunda. Bunda biraz şöyle göstereyim. Bunda da biraz böyle irilik kalıyor. Bakın şöyle yan yana göstereyim. Şu daha ince. Bu şekilde yapıp buraya seriyorum. Bir kokusunu anlatsam size. Oh, mis. Kokusu mis gibi arkadaşlar. Ellerim temiz. Huriye Hanım sürekli elinizle yapıyorsunuz diyeceksiniz. Hatta şöyle bakın. Tahta kaşık getirdim alayım diye içinden. Elimle daha pratik oluyor. Ah, konuşurken sizle yanlış yaptım değil mi? Bıçağını koymadım. Rondonun. Bu unutkanlığım da. Takipçilerimiz bilir. Unutkanım. İçinde böyle nane, dereotu var ya, hamur yoğururken içine koymuştuk. Mis gibi kokusu var tarhanamızın. Şöyle. Başörtüsü taktım bugün. Saçlarım dökülmesin diye. Bazen unutuveriyorum. Saçım kısa diye de oralı olmuyorum herhalde. Aslında bütün yemek yaparken, bu tür kışlık hazırlarken aslında sürekli başımızı bağlamamız lazım aslında saç düşmesin diye ama ihmal ediyoruz. Bugün ilk önce böyle başımı bağladım yemenimi. Bizim kızlar kalkana kadar tarhanamı bitiririm inşallah.
Küçük rondoyu kaldırdım arkadaşlar. Böyle ara ara hani yapıyorum ya, böyle ısındı gibi oldu. Sıcakladı yani. Kaldırdım. Bir de dedim hani bir şey olur. İyice ısınınca ne yapacağım biliyor musunuz? Bunu hani fazla koyuyordum ya, onun için iri kalıyordu. Azar azar yapacağım artık. Bunu da yapacağım. Devam edeceğim bu şekilde. Tarhananın robottan geçme süreci bitti. Hepsini bitirdim hamurun şu şekilde. Şimdi de ne yapacağım biliyor musunuz? Büyük kap getirdim. Çiğ köfte leğenimiz bu bizim. O kadar çok işime yarıyor ki. Çiğ köfteden başka her türlü işte de kullanıyorum. Çünkü böyle çelik olduğu için tertemiz. Süzgeci getirdim. Bir denedim hatta biraz önce, bakın. Süzgecimde tarhanalar var. Bundan geçirince böyle daha güzel olacak. Bundan geçirip üzerinde kalanları tekrar robotta çekeceğim arkadaşlar. Hani iyice incecik olsun istiyorum. Şöyle oturduğum yerden oturduğum yerden de zor olacak. Bakın. Şöyle görüntüyü göstereyim. Daha incecik oluyor.
tarhanamız oldu. Böyle bakın. İlk robottan geçtiği şekilde değil. Biraz daha inceldi. Şöyle artık kuruyana kadar arada karıştıracağız. 5 tepsi geldi. Şöyle yapayım. Güneş geldi, ben tarhanayla uğraşana kadar perdeyi çektim. Yağmur çiliyor diyordum ya, yağmur dindi, güneş açtı, sıcakladım. Perdeyi kapattım. Tamamdır. Oldu mu? Oldu. Rabbim yemek nasip etsin. Ağız tadıyla sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, mutlu inşallah çocuklarımızla, annemle hep bir tüketiriz. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Perde. Tekrar bunun üzerine perde. Perdemizi yine örteceğiz. Annemler de kalktı. Kahvaltı hazırladı. Esra ile ben şimdi geçeceğim. Kahvaltı yapacağız artık. Şöyle tertemiz kurusun. Tamamdır. Oldu mu? Oldu tarhanamız. Elmanın üzerini de örteceğim bugün. Tamamdır. Hatta ne yapayım biliyor musunuz? Şöyle yapayım. Elmanın üzerini de örttüm ben. Tarhana yapacağım zaman her şeyi kaldırdım. Elmanın üzerine doğru perdeyi getirelim. Oh, çok güzel oldu. Oldu. Bu sefer oldu. Şöyle yakından göstereyim mi? İnceliğini. Bakın. Çok güzel oldu. Harika oldu. Üzerinde böyle bakın örttüm. Tertemiz oldu. Gelir gider artık tarhanayı karıştırırız. Elmalarımız da orada iyi oldu. Tertemiz. Şimdi geçeyim artık. Bizimkilerle kahvaltı yapayım. İnanın o kadar çok yoruldum ki ve çok susadım. Önce su içeceğim. Haydi bakalım. Bu işimizi de tamamladık. Susuzluktan ölmüşüm. Tarhana yaparken ne bir yudum su içmişim, ne oturmuşum. Ayakta o kadar çok yorulmuşum ki. Oy. Esra da mis gibi kahvaltı hazırladı babaannesiyle. Çökelek kavurmuş. Çökelek değil. Bu ne? Yumurta mı? Çok nefis bir şey. Ben bunu çökelek gibi fark ettim ya. Ama İnanın bunu karşıdan, ben şimdi mutfakta değildim ya, balkonda olunca çökelekli yumurta zannettim. Domatesli falan. çok güzel kokulu bir şey. Ama al biber koymuş onu da kokulu. Belki de ondan çok güzel görünüyor. Kavrulunca çok güzel. Aynen. Zeytin. Ben de güzel yapmış oluyorum. El tadı güzel Esra'nın. Güzel yapıyor. Anneciğim peynir uzatabilir misin çocuğum? Annemler kalktı. Annemlerin kalkmasına yakın ben bitirmiştim artık. Son böyle süzgeçten bir iki tane geçirme falan kaldı. Bitirmiştim. İyi oldu.
5 şey geldi tepsi. Bayağı olur anne. Hepimiz yeter. Allah nasip ederse. 3-4'e paylaşırız yine. Ebru'ya, Nerimanlara veririz eğitimleri. Anneme, bize kardeş payı. Biraz olsun yeter bana. Kardeş payı hepimize yeter. Bayağı bol oldu, bereketli oldu yani. Yağmur yağacak gibiydi. O kadar güzeldi ki sabahtan hani. Yağmadı. Bugün pek Açıldı. yağışlı söylemiyor. Yarın yağışlı söylüyor. Çok güzel olmuş. Robotun sesi hiç geldi mi içeriye? Ay benim robotun sesi çok çıkıyor. Seninki çıkmıyor. Ama kapıyı falan kapattım ben duymayayım diye. Acaba dedim Yok, içeri gidiyor mu? Robotun sesi içeri gider mi? Uyanırlar mı diye rahatsız etmemek için mutfak kapılarını kapattım. Ben gene uyuyamadım. Akşamdan uyuyamadın mı? İçeri gidince yatmadınız mı? Esra'ya Uyuyamışlar. uyuyamışlar. Yattım zaten. Mide bağırsak problemi var bende. Allah Allah. İlaç yazdırayım alınması. O Erken ilaç mı yapıyor acaba dedim, onu içmedim bugün. Kullandın mı ilaç? Onu bakacağım. Ama biraz dün, gerçi bir dünle alakalı değil, ara ara olursa. Kaç günlerdir bu gaz problemi var ya. erkenden çıktı Midem o çok zaman rahatsız şeyde ediyor. sağlık ocağında babam bana ilaç yazdı. Sağlık ocağında gidebiliriz. Oradan Akyaka'ya. Bugün değil, yarın Akyaka. Akyaka bugün değil. Yani babaannem bugün dedi. Bugün değil çocuğum, yarın. Baba ne dediğini biliyor ki yaşlısın. Yarın. Günleri karıştırdım ben. Kekik üstü koyuyorum. Kekik içsen annem aradı sürekli rahatlatmıyor mu? Evvel gün içtim, hiç fayda etmedi. Allah. Nasıl ben evde içiyordum, fayda ediyordu. Kekik suyumuz var. Onu da içtim, koydum da. Fayda etmiyor mu? Allah. Ablamın söylediği ilaçtan o. Ondan Onu yapıyor, onu bakacağım diye şimdi içeriğini okuyacağım, bakacağım. Bir an etkilendim. Bir bak bakalım. Ha gün daha aç oluyor. Bir bakıyorsun iyi oluyorum, bir bakıyorsun şöyle çok kötü oluyor. Ve mide bağırsak rahatsız olunca uyuyamıyorsun. Ben uyuyup kalmışım zaten gece. Televizyon izlerken Ben fıstık, hizmettim. fıstık bir yatakta uyumuş. Sen bir yatakta uyumuş kalmışsın. O benim Ben yanımdaydı. burada uyumuşum. Babaannem diziyi izledi. Ben izleyemedim dizinin sonunu. O pür dikkat izlemişim diyor ben. Ama sen ara ara geçiştiriyorsun, izliyorsun zannediyorum ben. Öyle dedim ya. Uyuyup kalmışım. Bir de donmuşum. Üşümüşüm. Nasıl kısa kollu uyumuş kalmışım. Sen uyuduğun ben fark etmemişim. Ara ara izliyorum. Ha, dedim kalk yatan dedim ben sana. Bayağı uyumuşum ben Ha. orada. Benim sözüm tut ve seni nasıl saymışım? Ben böyle hemen geçiştiriyorum, izliyorum zannediyorum. Uyumuş kalmışım. Öyle şekerlemeye de o kadar ihtiyacım var ki normalde gün için yatıverip uyuyamıyorum ben ya. Öyle ya uyuyup kalmak istiyorum divanda koltukta filan ya ben de yapayım onu diyorum. Uyuyamıyorum ya. Uyuyamıyorum. Benim geçiştirememiştim. Yattım teyze diyor, yattım uyuyor. Hiç uyuyamıyorum. Ben de. Ama eskiden ne güzel şöyle koltuğa uzandık mı uyuyorduk ne güzel. Hı hı. Şekerleme gün içinde sağlık için Çok çok iyiymiş. yararlı, çok yararlıymış. Ama hiç yapamıyorum. Acıkmışım ben. İşin başını geçmedi, azıcık bir şey atıştım. Sen ne dedik, kahvaltını et dedik, bizi bekleme. Bizimkiler geç kalkıyor ya. Annem diyor ki bizi bekleme sen kahvaltını yap. Ben de hadi diyorum kalkınca hep bir yaparız diye. Ben de bir şey yemiyorum sabahtan. Bu sefer ben kurt gibi acıkmış oluyorum. Saldırıyorum artık. Kahvaltımızı yapalım. Sonra ben biraz dinleniyorum. Ondan sonra ne yapacağız bakarız. Biraz şeker. Temizlik yok. Temizliğimizi dün yaptık. Ha, her gün Temizlik yok çocuğum. Bugün temizlik işimiz yok.
Önce bir dinleneyim. Ondan sonra kızım bir kahve yapar bize. Oh oh oh. Bol köpükle. Kahvaltımızı yaptık. Çok acıktığımdan çok yedim tabii ki. Sığışamıyorum arkadaşlar. Üzerine kahve içmeme rağmen yediklerim erimedi. Biraz oturduk. Dedim Huriş kalk. İşler seni bekliyor. Balkonu dedim yıkayayım. Tarhana yaparken yerlere dökülenler oldu. Kaç gündür de yıkamamıştım. Hem bahane oldu tarhanalar dökülünce. Balkonu yıkadım. Mis gibi oldu. Tertemiz oldu her yer. Vallahi içime sindi. Şimdi içeriye geçeceğim artık. Yemek yapacağım. Kerevizim vardı. O kerevizi pişireyim istiyorum. Ne güzel oldu. Şimdi balkonu da yıkadım ya. Bunlar da böyle tertemiz tülün altında, örtünün altında mis gibi. Bakın. Bakın görünüşe hele. Maşallah. Çok güzel görünüyor. Kokusunu da hele duysanız kokusu mis gibi geliyor. Böyle yine kapatayım. Elma ile beraber şöyle boydan yine kapalı kalsın. Böyle. Artık elmalarımız da kuruyana kadar arada bunları da çeviririm. Yaz kadar çabuk kurumayacak. Daha geç kurur ama kurur. Şöyle kapatalım. İyi oldu. Bir ara açmıştı hava tarhana yaparken, hatta ben perdeyi çekmiştim. Sıcak geldi diye, güneş geldi diye. Bakın yine karardı hava. Ara ara yine yağıyor, açılıyor. Yani böyle şakır şakır bir yağmur yok. İnce ince çiliyor. Çok güzel. Havamız da güzel. Bulutlu ama böyle iç karartıcı bir hava değil. Mis gibi. Bir de böyle hafif yağmur yağınca pırıl pırıl oldu her yer. Çiliyor yine. Hafif hafif. Şimdi gideyim. Kerevizimi pişireyim. Geçen gün pazardan aldık bu kerevizi. Kaç gündür başka yemek yap. Onu yap, bunu yap. Bu kaldı. Bugün pişireyim. Sap kısımlarını yaparız. Şimdi birçok yerde belki sadece şu kafa tarafı yapılabilir bazı yörelerde, ama biz komple bu sap kısmını yaparız. Kötü iri yapraklarını ayırırız, atarız ama böyle maydanoz gibi taze olan yaprakları beraber doğrarız. Şöyle şöyle taze fasulye doğrar gibi doğruyorum. Mesela şu sert yapraklarını alacağım. Taze olanları alıkoyacağım. İçine doğrayacağım. Çok güzel bir koku veriyor. Küçükken ben hiç kereviz yemezdim. Annem rahmetli pişirirdi ve özellikle içine biraz böyle nohut atardı. O şekilde pişirirdi. Yemezdim. Kokusundan dolayı yemezdim. Şimdi o kadar çok seviyorum ki diyorum zamanında neden yememişim küçükken, kokusundan dolayı. Ama çok güzel bir sebze. Bunun bakın yaprakları güzeldi. Beraber doğradım. Sadece şöyle kötü yapraklarını alayım. Bakın şöyle şöyle. Ben de bugün nohutlu yapacağım. Buzluktan nohut çıkarttım. Çok az.
Şöyle nohut serpeceğim içine. Nohutlu kereviz yapacağım. Mesela karnabaharın içine de nohut atarız biz. Sulu halinde pişirdiğimiz zaman hani karnabaharın kavurması değil, sulu yemeğini yaparız. Onun içine de atarız biz nohut. Kokusu harika. Şöyle ayıklayayım kötü yapraklarını. Soğanımı zeytinyağıyla kavuruyorum. Salçasını biraz kavurayım. Salça biraz şöyle kavrulsun. Üzerine kereviz atacağım. Kerevizi bir sarartacağım. Normalde ben salçayı da üzerinden atıyorum. Çiğ kalıyor gibi oluyor bazen. Hadi dedim bugün alttan salçayı kavurayım biraz. Şöyle kerevizimi atayım. Şimdi altını kısacağım. Kerevizin sararmasını bekleyeceğim. Şöyle bir kavrulacak kereviz. Normalde kışın hiç domates koymam. Ya da domates sosum varsa onlardan koyarım kışın. Ama şöyle domatesim vardı. Doğradım. Biraz böyle erimiş. Onları güzelce doğradım. Küçük küçük. Onları da koyacağım bugün. Güzelce sararsın bakalım kerevizimiz.
Kerevizimiz bayağı sararmış. Kavrulmuş. Rengi de dönmüş bakın. Şimdi domatesimi atayım. Dediğim gibi kışın domates kullanmıyorum. Şöyle al biberimizden ekiyoruz. Nohutumu da atayım. Tuzu en son atacağım. Çünkü ev salçası kullandığım için yemeğin tuzunu en sonda ayarlıyorum. Salçamız çünkü tuzlu. Domates salçamız. Şimdi güzel yine biraz daha kavrulsun. Suyunu ilave edeceğim. Kerevizimizin son durumuna bakalım. Evet. O kadar güzel böyle kavrulmuş ki sararmış ki bakın. Şimdi sıcak su koyacağım. Çok değil. Çünkü sebze yemekleri az sulu güzel oluyor. Evet. Bir tık daha atalım. Tamamdır. Kerevizimizin son durumu bu. Bu şekilde artık pişecek. Üzerine sıcak suyunu koydum. Böyle. Nasıl görünüyor? Mis. Yemeğim tamamdır. Yemeğim artık kısık ateşte yavaş yavaş pişsin. Bugün en büyük iş tarhanamı hallettim ya. Şükür. Şükür yemeğimi de yaptım. Tarhanamı da yaptım bugün. Benden iyisi yok. Artık içeriye gidip bizimkilerle oturacağız. Kapanışımızı da böyle manzaraya karşı sizlerle yapayım dedim. Şöyle yemyeşil ve bulutlu bir havadan kapanışımızı yapalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.